the economy has tripled in size, and the international standing of Turkey is high. Turkey will be joining the G20 Troika and will be hosting the G20 next year. Sayın Başbakan'ın liderliğinde Türkiye büyük ilerleme kaydetmiş, ekonomisini 3 kattan daha fazla arttırmış, uluslararası arenadaki duruşunu daha da sağlamlaştırmıştır. Türkiye G20 Troikası'nda yerini almıştır ve önümüzdeki yıl G20 zirvesi Türkiye'de gerçekleştirilecektir. As our two countries have prospered, our bilateral ties have correspondingly grown. Her iki ülkenin refah seviyesi arttıkça karşılıklı ilişkilerimiz de zenginleşmiştir. Singapore now has an embassy in Ankara and a trade office in Istanbul. Our trade and investments have grown, although there's still a lot of potential for further development. And we have regular exchanges among our political leaders. Singapur'un şu anda Ankara'da bir büyükelçiliği, İstanbul'da da bir ticaret ofisi bulunmaktadır. Türkiye ve Singapur arasındaki ticari ilişkilerde gelişmekle birlikte hala gelişme kaydedilmesine imkan verecek potansiyel bulunmaktadır. Siyasi yetkililer arasında da üst düzey temaslar ve parlamentolar arası temaslar da devam etmektedir. Prime Minister Erdoğan's visit to Singapore is another milestone in our relationship. Sayın Başbakan Erdoğan'ın Singapur'a yaptığı bu ziyaret ilişkilerimizde bir diğer dönem noktasıdır. Turkey is keen to engage Asia, just as Singapore is keen to strengthen ties in Europe, and Singapore and Turkey can be gateways to our respective regions for the other party. Türkiye, Güneydoğu Asya ile ve Asya ile genel olarak ilgilenmekte, Singapur'da Avrupa ile yakından ilgilenmektedir. Dolayısıyla Türkiye ve Singapur birbirleri için bu bölgelere açılan birer kapı olma özelliği taşıyabilir. The Prime Minister and I agree that we will enhance cooperation between Singapore and Turkey. Sayın Başbakan'la önümüzdeki yıllarda işbirliğimizi daha da güçlendirmede hemfikir kaldık. In three areas: economic ties, financial cooperation, as well as counterterrorism. 3 alanda özellikle ekonomik ilişkiler, finansal işbirliği ve terörle mücadele alanında işbirliğimizi derinleştireceğiz. In terms of economic relations, the Prime Minister has brought with him a very strong delegation, more than 80 businessmen representing the major companies in Turkey with him. Ekonomik ilişkiler demişken Sayın Başbakan beraberinde çok geniş bir heyetle ülkemizi ziyaret etmekte. 80'den fazla iş adamıyla kendisi bizlerle birlikte ve Türkiye'nin önemli şirketleri burada böylelikle temsil ediliyor. They will be attending the third Turkey-Singapore Business Forum this afternoon, and I'm confident that out of these meetings there will emerge new partnerships and new cooperation. İş adamları bugün öğleden sonra gerçekleştirilecek iş forumuna da katılacaklardır ve eminim ki kendi aralarındaki işbirliklerini ve ortaklıkları daha da zenginleştireceklerdir. From the government to government level, we also agreed between the Prime Minister and me to begin negotiations on a comprehensive Turkey-Singapore Free Trade Agreement. Hükümetler arası ilişkiler söz konusu olduğunda ise Sayın Başbakan'la Türkiye ve Singapur arasında serbest ticaret anlaşmasının müzakerelerinin başlaması konusunda hemfikir kaldık. We have instructed our respective economics and trade and industry ministers, and they will be commencing negotiations. Karşılıklı olarak ekonomi ve ekonomi ticaret ve endüstri bakanlarımıza ilgili talimatları verdik ve bu müzakerelerin başlaması için bu şekilde ilk adım attık. Beyond the FTA, we also discussed aviation links, and I explained to the Prime Minister that Singapore is ready to enhance our bilateral air links with Turkey in order to promote business and people-to-people linkages. And the Prime Minister told me, he said yes, he understands that the flights between Singapore and Turkey are all full. Serbest ticaret anlaşmasına ek olarak havacılık, sivil havacılık konusunda görüşme fırsatımız oldu. Singapur karşılıklı ilişkilerin daha da güçlenmesi için havacılık anlamında da yapılan seferlerin sayısının arttırılması görüşünü öne sürdü. Sayın Başbakan da bu konuda benimle hemfikir olduğunu ifade etti. In terms of financial cooperation, we agreed to start a regular dialogue between our two finance ministries. And this would be a useful platform for us to engage on issues like macroeconomic developments, multilateral cooperation, and long-term financing. Finansal işbirliği söz konusu olduğunda ise Maliye Bakanlarımız arasında düzenli temasların gerçekleştirilmesine karar verdik ve bu düzenli temaslar sayesinde makroekonomik gelişme ve uzun dönemli finansal süreçlerin takibi daha da kolaylaşacaktır. On counterterrorism, we have just witnessed the signing of an MOU, and this MOU and our cooperation in this area will help to keep our countries and people safe from an international threat, which is very much present in both our regions in the world.
Terörle mücadele alanında zaten mutabakat zaptını az önce gözlerinizin önünde imzalamış bulunuyoruz ve bu mutabakat zaptı sayesinde her iki ülkemiz ve ülke halklarımız da gerçekten gerçek bir tehdit olan uluslararası terörden daha da korunmuş olacaktır. So I'm very happy to welcome Prime Minister Erdoğan here to Singapore just a few months after we last met in St. Petersburg, and I look forward to continuing our discussions over lunch and to pushing our relationship another step forward. St. Petersburg'da çok kısa süre önce bir araya geldikten bu kadar kısa süre sonra Singapur'da Sayın Başbakan'ı ağırlamaktan son derece memnuniyet duyuyorum. Zaten öğle yemeği esnasında da temas ve görüşmelerimiz devam edecektir. Thank you. Teşekkürler. Sayın Başbakan, değerli basın mensupları, değerli katılımcılar, hanımefendiler, beyefendiler, hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyor. Singapur'da bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyduğumuzu özellikle ifade etmek istiyorum. Excellency Prime Minister, distinguished guests, distinguished members of the press, ladies and gentlemen, I'd like to welcome all of you with heartfelt feelings and also express my gratitude of being present here in this visit in Singapore. Türkiye'den Singapur'a 18 yıl aradan sonra ilk başbakan olarak böyle bir ziyareti gerçekleştirdiğim için ayrıca memnunum. It also gives me additional pleasure to be the first Prime Minister to be visiting Singapore in 18 years. Dost ülke Singapur'un bizi adeta evimizde misafirmişiz gibi, evimizde ikamet ediyormuşuz gibi karşılamış olmalarından dolayı da ayrıca eğitim adına şükranlarımı ifade etmek isterim. I would also like to express my gratitude on behalf of my delegation to our Singaporean counterparts for making us feel at home. Değerli katılımcılar, dönemin Cumhurbaşkanı Nata'nın diplomatik ilişkilerimizin tesisinin 40. yıl dönümüne rastlayan 2009 yılında Türkiye'yi ziyaret etmesinin akabinde ikili ilişkilerimiz hız kazandı. The then President in 2009, President Nata'nın visited Turkey on the occasion of the 40th anniversary of the establishment of diplomatic ties between our two nations, and after that visit our bilateral relations gained momentum. Geçtiğimiz 2 yıl içinde bakan düzeyindeki ilişkilerimizde hissedilir bir hız söz konusu. And during the past 2 years, our ministerial level relations also picked up considerable speed. Memnuniyetle ifade etmeliyim ki şu anda ilişkilerimiz hissedilir derecede artıyor, gelişiyor. And it gives me pleasure to say that our relations are only prospering and developing day by day. Dün akşam Singapur'a gerek bakan arkadaşlarım, gerek geniş bir 100'e yakın iş adamı heyeti, teknokrat, bürokratlarla birlikte geldik. I arrived in Singapore last night, accompanied by ministers, almost 100 businessmen, technocrats and bureaucrats, so a very wide delegation. Bu ziyaret yakın dost ve ortağımız Singapur ile ilişkilerimizi geliştirme vizyonumuzun arkasındaki önemi ortaya koymaktadır. And this visit indeed underlines the importance we attach to further improving the cooperation we have with the friendly and partner country of Singapore. Bu sabah Sayın Cumhurbaşkanı bizleri kabul buyurdu ve Başbakan Sayın Lee ile hem ikili ilişkilerimiz hem de her iki ülkeyi ilgilendiren konuları ele alma fırsatı bulduk. This morning we were welcomed by the President, and then we had the opportunity to meet with the Prime Minister Lee, and we discussed bilateral issues as well as other issues of interest for both countries. Görüşmelerimizde, ikili ilişkilerimizde kaydedilen gelişmeleri değerlendirirken tabii özellikle geleceğe yönelik neler yapacağız, ne gibi adımlar atabiliriz, bunları da değerlendirme fırsatımız oldu. In our talks we had the opportunity to discuss the distance covered in terms of our bilateral relations, and also we looked into the future, seeking ways of cooperating even more in different fields. Değerli dostum Başbakan Sayın Lee ve değerli eşini de tabii bu arada en kısa zamanda ülkemde ağırlamaktan memnuniyet duyduğumu ifade etmek isterim. And by the way, I would also like to tell you that it would give us immense pleasure to welcome and host Prime Minister Lee and his esteemed spouse in Turkey. Sure. Happy to accept. Tabii ki memnuniyetle. Öğleden sonra ise Meclis Başkanı Sayın Halime Yakup'u ziyaret edeceğiz. Singapur ile giderek gelişen ilişkilerimiz doğrultusunda
parlamentolar arasındaki temasların önemine inanıyorum. Bunu da yoğun bir şekilde geliştirmemiz gereklidir diye düşünüyorum. In the afternoon, I'll be paying a visit to the Speaker of the Parliament, Halime Yacoub, and I do believe that the interparliamentary exchanges and relations will also be further strengthened in line with the close and even further improving relationship and cooperation between our countries. Değerli basın mensupları, Singapur üretken ekonomik modeli, gelişmişlik düzeyi ve hayat standartlarının yanı sıra kuruluşundan bu yana yaptığı atılımlar ve vizyonuyla gerçekten bir ilham kaynağı olmuştur. Distinguished members of the press, Singapore has been a source of inspiration both as a result of its democratic and economic development level, the very high living standards, as well as the various steps taken since establishment and the vision currently held by Singapore. Yine Singapur, Hsien ve APEC gibi uluslararası kuruluşların yanı sıra Trans-Pasifik ortaklığı ve bölgesel kapsamlı ekonomik ortaklık gibi girişimlerde oynadığı aktif rolle bölgesinde barış ve istikrara katkı sağlamaktadır. Singapore also contributes to peace and stability by playing a very active role in international organizations such as ASEAN, APEC, TPP and RCEP. Singapur'u küresel alanda giderek merkezi konuma yerleşen Asya-Pasifik bölgesine bizim de yönelimimizde önemli bir işbirliği ortağı olarak görüyoruz. And we see Singapore as a very important partner in our orientation towards the Asia-Pacific region, which is of course coming to the forefront in internationally speaking. Tabii az önce terörle mücadele konusunda anlaşmayı imzaladık. The Memorandum of Understanding on Counterterrorism Cooperation has just been signed. Bu bir mutabakat zaptı olarak çok büyük bir önem taşıyor. And as a Memorandum of Understanding, it is of utmost importance. Çünkü dünya barışının en önemli tehdidi ne yazık ki terördür. Because unfortunately, terrorism is the biggest threat towards world peace. Buna karşı tüm ulusların ortak mücadele kararlılığını ortaya koyması lazım. Therefore, all nations should display the willingness to cooperate. Bir diğer önemli konu Türkiye ve Singapur stratejik konumlarıyla birbirleri için kendi coğrafyalarına açılan birer fırsat kapısı niteliğindedir. Another important matter is the fact that Turkey and Singapore both strategically located are gateways to opportunity in their respective regions. Esasen Türkiye ve Singapur birbirlerini tamamlayan iki ülke konumundadır. As a matter of fact, Turkey and Singapore are two complementary nations. Onun için Türk ve Singapurlu iş adamları üçüncü ülkelerde işbirliği yapma iradesini göstermelidir. Therefore, businessmen from Turkey and Singapore should display the willingness and the determination to undertake business in third countries. Öğleden sonra yapılacak olan toplantıyı bu bakımdan çok önemli buluyorum. Therefore, I think the meeting this afternoon is very important. Yani Singapurlu ve Türk iş adamları bakanlarımızla beraber bu konuda karşılıklı atacakları adımlarla gelecek için bugün önemli bir irade sergileyeceklerdir. Today, businessmen from Singapore and Turkey, as well as ministers from both countries, will display a very significant act of determination by forging closer allies and looking towards the future of both countries. Gündeme getirmek istediğim bir başka konuda Singapur merkezli şirketlerin deniz aşırı faaliyetlerinin desteklenmesinden sorumlu kuruluş AI Singapur İstanbul temsilciliğinin 2012 yılında açılmış olması bu açıdan olumlu bir adımdır. Another important matter I'd like to draw your attention to is the opening in 2012 of the office of the AI Singapore organization, which is the organization in charge of coordinating the overseas investments and activities of Singapore-based companies. Singapur gelişmiş altyapısı, hizmet sektörü ve eğitimli nüfusuyla Uzak Asya'da uluslararası finans, ticaret ve yatırımlar konusunda bölgesel bir cazibe merkezi. And Singapore remains a regional base or hub of attraction in the Far East as a result of its highly developed infrastructure, services sectors, highly trained population, and Singapore remains a hub of attraction in the field of international trade and finance especially. Ciddi sermaye birikimine sahip Singapur'dan ülkemize yönelik yatırımların artmakta olduğunu memnuniyetle gözlemliyoruz. And it gives us pleasure to observe that development and investment from Singapore to our country is actually on the rise. Halihazırda finans sektörüne odaklanan bu yatırımların
önümüzdeki dönemde diğer alanlara da yayılmasını arzu ediyoruz. And these investments are more focused on the finance sector for the time being, but we hope to see the expansion of these investments in other sectors in the upcoming years. Özellikle ülkemizin her geçen gün artan büyük ölçekli altyapı ve enerji yatırımlarında Singapur ile yararlı ortaklıklar kuracağımıza inanıyorum. I do believe we can forge useful alliances and partnerships with Singapore, especially when it comes to the wide-scale infrastructure and energy investments going on in Turkey. Türkiye, Singapur arasındaki dış ticaret hacmi 2011 yılında 1,2 milyar dolara çıkmıştı. Daha sonra bu küresel kriz nedeniyle olmalıdır ki 650 milyon dolara kadar düşmüş bulunuyor. The bilateral trade volume between Turkey and Singapore rose up to $1.2 billion in 2011, but later on, I think as a result of the global financial crisis, this volume dropped down to $650 million. Ve önümüzdeki hedef, inanıyorum ki artık 3 milyar dolar, 5 milyar dolar bunlar olmalı. And the objective for both countries should be $3, even $5 billion. Çünkü bunu başarabilecek iradeye, güce sahip iş adamlarına sahibiz. Because both sides possess businessmen that have the determination and the willingness to achieve this. Singapur'da bizim şu anda 700 vatandaşımız yaşıyor. We have 700 citizens of ours living currently in Singapore. Singapur toplumunda bunun içinde. And they live in perfect harmony with Singaporean society. Bu sayı daha da artacak. And this number can of course increase. Ve artık biz hava yollarımızın karşılıklı olarak direkt uçuşlarının önünü açmalıyız diye düşünüyorum. And I think we on both sides should do away with the hurdles standing in the way of establishing direct flights by both of our airlines. Geçen yıl Singapur'dan Türkiye'ye 30 bin turist geldi. Bizden Singapur'a 20 bin turist geldi. Last year, 30,000 tourists visited Turkey from Singapore and 20,000 Turkish tourists visited your country. Ben biliyorum ki Singapurlular dünyayı gezmeyi çok severler. And I do know it for a fact that Singaporean people are very keen on traveling the world. Türkiye önemli bir destinasyondur. And Turkey is a very important destination. Geçen yıl 36 milyon turiste ulaştık. Last year, Turkey welcomed 36 million tourists. Singapur'un bunun içindeki yeri daha da artması lazım. And I think the share of Singaporeans in that figure has to go up. You know, the flashes are going up. Ve havayolu şirketlerimizin Singapur-İstanbul arasındaki inanıyorum ki seyirleri bundan sonra daha da artacaktır. And I do believe that the flights by both of our airlines between Singapore and Istanbul will only increase. Ve bu halklarımızın da kaynaşmasını sağlayacaktır. And this will bring our people closer. Ve bu itibarla Singapur ile ilişkilerimizi her alanda geliştirme kararlılığımız var. And we do have the determination to improve our relations with Singapore in all fields. Ve bugün bunları karşılıklı değerlendirmenin mutluluğu, memnuniyeti içerisindeyiz. And today we both have the pleasure of having been able to discuss these matters. Tabii bunların içinde en önemlisi de serbest ticaret anlaşmasının bugün ön adımlarını atmış bulunuyoruz. And the chief among these matters is the fact that we have taken the preliminary steps for the discussions leading to a free trade agreement. Win-win esasına dayalı olarak bakanlarımız bu çalışmayı süratle neticelendirecekler. And our ministers will see to the end of these discussions in a very quick fashion, of course based on the win-win principle. Bu konuda değerli dostumla mutabık kaldık. And we have agreed with my dear friends on this matter. Şimdi de bakanlarımız bunun altyapısını oluşturup önümüze getirecek. And now our respective ministers will prepare the infrastructure and bring it to our submission. Thank you. Thank you.